Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun başlığı bebekler dili nasıl öğrenir? Dikkat ederseniz daha önceki videolarımın çoğunda size yeni bilgiler vermediğimi, yalnızca mevcut var olan bilgileri yorumlamaya çalışarak ilerlemeye çalıştığımızdan söz etmiştim. Fakat bebekler dili nasıl öğrenilir başlığı ile ilgili olarak size referansta bulunacağım, göndereceğim ya da bakmanızı isteyeceğim herhangi bir kaynak, herhangi bir şey yok. Çünkü bu konuya ilişkin açık kaynaklara ya da konuyla ilgili bilim alanları ve üniversitelerin ilgili kitaplarına falan baktığınızda bulabileceğiniz hemen hemen hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bebeklerin nasıl dili öğrendiklerine ilişkin bulacağınız ve önünüze çıkacak bilgilerin abartmıyorum %90'ı tamamen yanlış, temelsiz, hiçbir geçerliği olmayan, yalnızca bir takım ön kabüllere ve bazı dil teorilerinin kendinden menkul kehanetlerine dayalı şeyler. Dolayısıyla bu videoyu dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Yani bu videoda anlatacaklarımı çoğunu ilk kez duyuyor olacaksınız. Şimdi bebeklerin nasıl dili öğrendiklerine ilişkin internette ya da kütüphanelerde ya da işte üniversite kitaplarında herhangi bir yerlerde araştırma yaptığınızda karşınıza hep e, bebeklerin zihin gelişimlerine paralel olarak dili öğrendiklerine ilişkin bir beylik açıklamalar çıkacak. Bunların geçmişine gittiğinizde ya Piaget'e ya Vygotsky'ye ya da onun gibi yani çocuk gelişimiyle ilgili değişik düşünceler ortaya koymuş düşünürlerin ya da bilim insanlarının çalışmalarına gideceksiniz. Ama bu konuda dediğim gibi anlatılanların çoğu efsanelere dayalı. Efsanelere dayalı olduğu için de bunların hiçbirisine güvenerek yol alamazsınız. Ama diyeceksin ki üniversitelerde, ders kitaplarında her yerde bunlar anlatılıyor. Evet, ne yazık ki öyle işte. Zaten dil konusunu bu kadar uzun uzadıya araştırmamızın, bu konunun değişik boyutlarına bu kadar ayrıntılı biçimde girmemin nedeni de bu. Ne yazık ki dil konusunu kavrayabilmek için konuya ilişkin gözümüzün önünde her gün gördüğümüz, tanık olduğumuz olayları doğru bir bakış açısıyla ele almak gerekiyor. Önceki videoda sözünü ettiğim Schrödinger'in uyarısı buraya birebir cuk oturuyor. Yani herkesin gördüğü, bildiği şeyleri farklı bir bakış açısıyla yorumlamak gerekiyor. Şimdi biraz önce söyledim. Yani bebeklerin dili nasıl öğrendiğine ilişkin kaynaklara baktığınızda bebeklerin zihin gelişmelerine paralel olarak işte kavramsal bagajlarının oluştuğunu, belli yaşta ancak belli şeyler olduğunu anladığını, işte belli bir zaman geçince kelimelere geçtiğini, hecelere geçtiğini, ne bileyim bir sürü ayrıntı var işte. Merak ediyorsanız bakarsınız, görürsünüz ama bunların çoğunun size hiçbir yararının olmayacağını söyleyeyim. Neden yok? Bunun neden olmamasının birkaç nedeni var. Birincisi, konuyla ilgili dil teorileri konusunda bizdeki araştırma zaten yok. Araştırma kuruluşları olarak geçen üniversitelerde zaten konuya ilişkin ne bir ödenek var ne bir çalışma var. Yani sadece var olan yabancı kaynaklarda anlatılan şeylerin çevrilip döndürüp dolaştırıp ısıtıp tekrar insanların önüne koyuyorlar. Buna da akademik çalışma, bilimsel çalışma falan diyorlar. Tabii hiç alakası, ilgisi yok. Şimdi örneğin bu konuda tartışmasız kabul edilen ve yani ülkedeki belki de ilgili yayınların yarıdan fazlasının referans gösterdiği Chomsky. Chomsky diyor ki bebekler dili diyor mucizevi bir şekilde öğrenirler.
Hiç kimse onlara bir şey öğretmez. Çünkü zaten genetik olarak insan DNA'sına bir dil edinme yetisi vardır. Bu yeti olduğu için onlara dilin nasıl kullanılacağını ya da dili öğrenme, anlamanın öğretilmesi gerekmiyor. Çünkü bunlar doğuştan var. Şimdi ben tekrar Chomsky konusuna girmek istemiyorum ama Chomsky'nin bu teorisinin size daha önce sözünü ettiğim Platon ve Sokrates'in anımsama teorisinden hiçbir farkı yok. Çünkü Platon ve Aristo ne diyorlardı? İnsan ruhu, yani insanı insan eden esas özellik olan ruh, insan ruhu idealar, yani gerçek özler dünyasında zaten gerçek özleri, gerçekliği bilir. Bu gerçekliği bu dünyaya da bedenleşmiş olan ruhun anımsaması gerekir. Bilgi dediğimiz süreç de bu anımsamadan başka bir şey değildir. Peki bu anımsama nasıl olacak? İşte konuyu bilen bir mürşidin, yani dindeki şeyleri düşün, şeyhleri falan düşün. Yani insanların aklı yok, bir şeyleri kutsal kitabı anlayamıyorlar, okuduklarını anlayamıyorlar ama bir tane şeyh denen ne olduğu meçhul bir vatandaş çıkıyor, onlara irşad ediyor. Yani gerçekleri açıklıyor. Bak diyor, yüce yaratıcı bunu dedi, peygamberi de bunları demek istedi. Sen anlayamazsın ama ben anlatayım, aslında şunu demek istedi deyip böyle zavallı insanları kandırıyorlar. Şimdi aynı bunun gibi Chomsky'nin görüşlerine iman eden sözüm ona akademisyenlerin yaptığı da bu. Chomsky ve onun gibi düşünürlerin söylediklerini birebir alıyorlar, çeviriyorlar. Ondan sonra bilimsel makale diye bunları şey yapıyorlar. Şimdi gerek Chomsky, gerek dil modülü anlayışı, gerekse işlemsel zihin teorisi gibi çağdaş dille ilgili teorilerin hepsinde anlatılan hikaye özü itibariyle budur. Yani beynimizde bir merkez var. Bu merkez diyelim beynin sol yarım küresinde olabilir, Broca alanı olabilir, belki başka bir alan olabilir ya da sadece genlerde olabilir. Ama sonuçta bir merkez var. O merkez bu işleri götürüyor ve dolayısıyla insanların da bebeklerin de dili böyle mucizevi bir şekilde, hiç kimse onlara bir şey öğretmeden, ders vermeden falan bebekler düşe kalka kendiliğinden dili kullanmayı öğreniyorlar. Ama tabii gerçek hikaye bu değil. Gerçek hikayenin ne olduğunu şimdi anlatmaya çalışacağım. Bu gerçek hikayenin ne olduğunu anlayabilmemiz için bizim aslında beynin evrimsel süreçteki gelişme seyrine bakmamız, artı duyuların nasıl işlendiğini ve bizim değişik duyguları ve çevremizdeki olayları algılama süreçlerimize birkaç kelimeyle de olsa değinmemiz gerekiyor. Şimdi anımsayacağınız gibi beynin esas olarak gelişmesini hareket gereksinmesine bağlamıştım. Yani hareket derken bunu sadece fiziki hareket, hoplama, zıplama, koşma, kaçma falan algılamamak gerektiğini, canlının çevreye uyum sağlayabilmesi için gerekli her türden davranış ve tepkiyi örgütleme yeteneği olarak hareketi algılamak gerektiğini, dolayısıyla da beyni esas olarak bu ihtiyaçların belirlediğini söylemiştik. Yani örneğin mavi yeşil yosunlar denilen algler ya da işte sabit bir yerlerde bulunan tek hücreli mikro canlıların hareket ihtiyacı yok. Çünkü onlar bulundukları yerden besinlerini alarak kendi varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ama bu konuda sıkıntıya düşüldüğünde yeni bir davranış, yeni bir hareket ihtiyacı olduğunda sinirsel donanımda buna bağlı olarak bir takım gelişmelerin olması gerekiyordu. Bu gelişmeler biliyorsunuz nöronlarla başlıyor. Sinir lifleriyle yürüyor. Nöronların toplaşmasıyla oluşan işte ganglion denilen nöron topluluklarıyla devam ediyor ve en sonunda yassı solucanlarla birlikte en basit beyinlere ulaşıyorduk. Şimdi
beyinlerin oluşması ve beynin gelişmesi, hareket gereksinmesini genel anlamda, geniş anlamda hareket gereksinmesine bağlı olması aslında bizim çevremizle kurduğumuz ilişkileri algılama ve hissetme bakımından da çok büyük önem taşıyor. Şimdi algılama demek, hissetme demek esas olarak farkı fark etmek demektir. Yani ne demek? Bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirsiniz. İster güneşlenmek, ister dinlenmek için sere serpe bir yere yattığınızı düşünün. Kolunuz, bacağınız, her tarafınıza yayıldınız, yatıyorsunuz. Hiçbir hareket etmeden bir süre, 1 dakika, 2 dakika, hatta 5 dakika, 10 dakika böyle sere serpe yattığınızda ama hiç hareket etmeyeceksiniz. Kollarınızı falan böyle, ayağınızı böyle bırakmışsınız, yatıyorsunuz. Ama bilinciniz yerinizde, bir şeyler düşünüyorsunuz. Böyle 5-10 dakika yattıktan sonra şöyle bir zihninizde bir silkelenme yapın ve şunu düşünün. Ayağınızın hangi konumda olduğunu, kolunuzun hangi açıda, nasıl açıkta olduğunu, dirseğinize yakın mı, açık mı, ayağınız hangi tarafa doğru bükülmüş, yani bilekten. Bütün bunları düşündüğünüzde hiçbir şey hissedemeyeceksinizdir. Yani ayağınızın ya da elinizin hangi konumda olduğunu anlayabilmeniz için onu hareket ettirmeniz gerekir. Algılamak demek aslında hareketi algılamaktır. Yani hareket farklılık olmadan hiçbir şey algılanmaz. Yani bu renk için de öyledir. Örneğin gözümüz açısından güneş ışığı bizim açımızdan nötr bir ortam oluşturur. Newton çarkı hikayesini bilirsiniz. Yani gökkuşağında beliren renkleri belli oranlarla birlikte bir çarka üstüne kağıtları yapıştırıp bunları hızla çevirdiğiniz zaman bütün renkler kaybolur. Karşıda bembeyaz bir görüntü belirir. Neden? Çünkü beyaz görüntü aslında bizim gözümüzün nötr, yani hiçbir dalga boyunu algılamadığımız ya da bütün dalga boylarının birbirlerine denk geldikleri noktada gözümüz evrimleşmiştir. Ve dolayısıyla beyaz aslında bir renk değildir. Beyaz diye bir renk yoktur. Siyah diye bir renk de yoktur. Bizim gözümüzün ışığı algılama, güneş ışığını algılama zeminini beyaz olarak algılarız. Hiç ışığın olmaması da bizim için siyahtır. Ama renkler bildiğiniz gökkuşağının 17 rengidir. Şimdi bu olgu bütün duyumlarımız için de söz konusu. Yani nasıl söz konusu? Örneğin daha önce hatırlarsanız bir gürültülü bir partiye gittiğinizi, bu partide birçok gürültü olduğunu, yani müzik çalıyor, bağırış, çağırış falan, ama sizden söz edildiğini duyduğunuzda kulak kesildiğiniz ve o konuşmayı algılayabildiğinizi söylemiştim. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Dikkatinizi yoğunlaştırıyorsunuz. O konuşmaya yoğunlaşıyorsunuz. Peki diğer sesler ne oluyor? Onlar gitmiyor ki. Onlar ama geri planda bir arka plan gürültüsü haline geliyor. Ve siz esas dikkat ettiğiniz noktaya yoğunlaşarak onu algılayabiliyorsunuz. Şimdi yani efsane değildir umarım ama ben geçmişten beri şunu biliyorum. Türkiye'de en çok kazaların olduğu karayolunun Konya Karapınar ya da işte Konya Ereğli ile Karapınar arasındaki yol olduğu söylenir. Ki ben o yoldan gittim. Gerçekten çok tehlikeli bir yol. Neden tehlikeli biliyor musunuz? Yol, yani kilometrelerce, 10 kilometre, 20, 30, 40, belki 50 kilometre dümdüz bir yol düşünün. Dümdüz. Ne sağa gidiyorsunuz, ne sola gidiyorsunuz. Cetvelle çizilmiş gibi dümdüz bir yol. Yolun iki yanında buğday tarlaları var. Yani buğdaylar diyelim hasat dönemine gelmeye yakınsa sararmış, biçilmiş olabilir ya da yeşil olabilir ama önemli değil. Gri bir yol. Yolun iki tarafı aynı renkte uzanıyor ve şimdi mutlaka gidiş olarak yapılmıştır ama eskiden araçlar iki şeritli gidiş ve gelişti. Ve bu yolda en çok kazalar bu yolda oluyordu. Neden oluyordu? Çünkü
hiçbir uyaran olmadığı için dümdüz yolda şoförler dümdüz giden yolda renk sağda solda hiçbir renk yok. Dolayısıyla algılama zorluğu çekiyorlardı ve karşıdan gelen arabalar birbirlerine kafadan tokuşuyorlardı. Evet, bizim çevremizdeki nesneleri değişik duyu organlarımızla algılamamız ancak duyu organlarımızın sıfır noktasından sapmalarla biz bunu algılayabiliyoruz. Seste de bu böyledir, görmede de böyledir, kokuda da böyledir. Kokuda nasıl böyledir? Mutlaka başınıza gelmiştir. Bir bölgeye gidersiniz, girer girmez yani o çevrede diyelim bir lağım kokusu vardır ya da bir fabrikadır ya da herhangi bir şehrin bir bölgesinde belli bir koku sinmiştir. İlk gittiğinizde bu koku sizi acayip rahatsız eder. Ama çaresizsinizdir, o şehre girmişsinizdir. 5-10 dakika sonra o kokuyu artık duymaz olursunuz. Niye? Çünkü o koku artık duyu organlarınıza sürekli gele nötrleşir ve siz o kokuyu hissetmekten kurtulursunuz. Aynı şey sesle ilgili de olur. Örneğin siz bir fabrikaya gittiğiniz zaman içeriye girdiğinizde gürültüden böyle şaşırırsınız. İnanılmaz bir şey. Burada nasıl duruyor insanlar dersiniz. Ama orada yarım saat durduktan sonra siz de artık o fabrikanın gürültüsü sizin için arka plan gürültüsü haline gelir ve duymazsınız. Şimdi bu kısa hatırlatmadan sonra bebeklerin dili nasıl öğrendikleri konusuna geçmek istiyorum. Şimdi bebekler dili öğrenmeye arkadaşlar öyle bir takım teorilerde söylendiği gibi zihinsel gelişmelerine paralel olarak 6. ayda 9. ayda şurada burada başlamaz. Bebekler dili öğrenmeye annelerinin karnında başlıyorlar. Evet, annelerinin karnında. Peki bebek annesinin karnında ne duyar? Aslında tiz sesleri duyar. Bas sesleri elbette duyamaz. Fakat belli aralıklarla bu tiz sesleri yani annesinin konuşmalarını, annesiyle birlikte babasını ya da çevredeki yakın kişilerin konuşmalarını bebek duyar. Fakat bu duyduğunu tabii anlamaz. Anlaması da gerekmez. Fakat bebek bu duyduğu seslerin frekanslarını zamanla kavrar. Sürekli bunları duyduğu için bu frekanslara bağlı olarak vurgulamaları, tonlamaları, liyazon dediğimiz sözcük birleştirmelerini, vurguları, bütün bunları öğrenir. Dolayısıyla çocuklar doğmadan önce daha ana dillerini yani anne babalarının ya da doğacakları ortamda konuşulan esas dilin seslerine alışmaya başlarlar. Şimdi esas dilin seslerine alışmaya başladıktan sonra çevredeki başka sesler çocuklar için arka plan gürültüsü haline gelir. Arka plan gürültüsü haline geldiği için o seslerin çıkarma aralığı, frekanslar, vurgular, boşluklar, birleştirmeler bütün bunlar çocuk için anlamsız hale gelir. Ve dolayısıyla çocuk doğduğu zaman ki doğduğunda anne karnında duymaya başladığı o ses frekansları daha net olarak duymaya başlar. Böylelikle çocuk kendi ana dilinin yani içine doğduğu dilin ses kalıplarını beyninde haritalandırmaya başlar. Yani beyinde bu haritalandırma olmadan konuşma zaten olmaz. Daha önce beyindeki hepçi bağlantıların birlikte ateşlenen nöronlar birlikte çalışır ve birlikte haritalar oluşturur biçiminde olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla bebek doğduğu andan itibaren belli seslere aşinalık kazanarak bu belli seslerin çıkartıldığı dili kendi ana dili olarak benimsemeye başlar. Onun dışındaki duyduğu diğer sesler, diğer başka diller, başkalarının konuşmaları onun için arka plan gürültüsü haline gelir. Öyle olduğu için peki bu benim dediğim bir varsayım mı? Hayır, benim bu dediğim varsayım değil. Bununla ilgili çalışmalar var. Örneğin Rus bebeklere annelerinin memelerini emerken
başka dillerde konuşuluyor. Rusça değil de başka dilde, atıyorum Türkçe ya da Portekizce ya da İngilizce. Şimdi Portekizce ya da İngilizce ya da Türkçe konuşulduğunda bu Rus bebeklerin meme emmeleri düzenli değil. Bir huzursuzluk, bir sıkıntı var. Ama annesi ya da çevredekilerin Rusça konuştukları bir ortamda bebekler daha düzgün ve daha güçlü bir şekilde meme emmiyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bebeklerin kendi ana dillerini ayırt ettiklerini gösteriyor. Zaten bebekler doğduktan sonra 2-3 aylık bebeklerde bile bir takım iyi planlanmış denemelerle, planlanmış deneylerle bebeklerin bu özellikleri fark ediliyor. Nasıl fark ediliyor? Şöyle bir şey, biraz önce anlattım ya, algılama ya da hissetme örneğin belli farklılıkları algılamayla ilgilidir. Eğer bu farklılıklar olmazsa, yani bir teviye düzgün bir şekilde hep aynı uyaranlara maruz kalırsak belli bir süre sonra vücudumuz bu uyaranlar ister koku olsun, ister ses olsun, ister görüntü olsun, istersen dokunma olsun, bir süre sonra buna karşı tepkimiz yok olur. Buna habitüasyon denir. Yani uyarana alışma denir. Bu sadece bizde değil, bütün canlılarda vardır. Yani örneğin tesbih böceğine dokunduğunuzda tesbih böceği hemen tortop olur. Ama her kafasını açtığında dokunun, her kafasını açtığında dokunun. Bir süre sonra, yani 5-10 tekrardan sonra artık kendine bir tehlike gelmediğini görünce tesbih böceği bu dokunmanın mekanik bir uyarandan kaynaklandığını düşünerek tortop olmayı bırakacaktır. Aynı şekilde daha önce değişik vesilelerle bahsetmiştim. Bir örümceğin ağını rastgele titreştirin. Örümcek her titreşime yanıt vermeyecektir. Sadece kendi avlayacağı sineklerin çıkarabileceği titreşimleri algılayacaktır. Onun dışındakileri, atıyorum diyelim rüzgarın sağladığı titreşimleri örümcek algılamayacaktır. Onu aldırmayacaktır yani. Çünkü habitüasyon, yani alışma dediğimiz olay burada olmuştur. Şimdi bebeklerle ilgili yapılan deneylere geçelim. Örneğin bebekler, 2-3 aylık bebeklerin bebeklere video izletiliyor. Bu videoyu izletilirken video ile birlikte bir ayıcık çıkıyor. Ayıcık örneğin dans ediyor. Dans yaparken de belli bir şarkı çalıyor. Bu şarkıya bağlı olarak da ayıcık dans ediyor. Şimdi bebeğin karşısına video çıkarılıyor. Bir ayıcık çıkıyor diyelim. Öyle duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Öyle duruyor. Bebek ona bakıyor. Bir süre bakıyor. Sonra sıkılıyor. Çünkü hep aynı şeyden artık sıkıldığı için başka yöne bakıyor. Ama diyelim dans eden ayıcık koşarak sahneye ya da işte görüntüye girdiğinde bebek dikkat ediyor ve ayıcın ne yapacağını merak ediyor. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki bebekler belli konularda seslere tepki vermeyi ve bunların ne anlama geldiği üzerine dikkatlerini yoğunlaştırmayı becerebiliyorlar. Yani bu dans eden ayıcık örneğiyle aslında bebeklerin farklı sesleri dikkat ettikleri, bu seslere ilgi gösterdikleri açığa çıkıyor. Dolayısıyla anne karnında başlayan, kendi ana dilinin seslerini öğrenmeyle başlayan süreç, bebek büyüdükçe bütün yoğunluğuyla devam eder. Yani yerleşik anlayışlarda anlatıldığı gibi bebekler konuşmayı, dili, kelimeleri öyle zahmetsiz bir biçimde kendiliğinden sanki böyle içsel olarak bir bildikleri bir şeyi hatırlıyormuş gibi kolayca yapmazlar. Bebeklerin defalarca, yüzlerce, binlerce kez belli kelimeleri, belli sesleri kendi içlerinden tekrar etmeleri, onların ne olduğuna ilişkin kestirimde bulunmaları ve onlarla ilgili beklentilerine uygun olanları kendi içlerinden tekrarlamaları diye bir durum var. Yani bebeklerin dili öğrenmeleri öyle yaklaşık 1,5-2 senelik sürecin son aylarında anne babaların yoğun çabalarıyla
çocuğun zihinsel gelişmesine bağlı olarak belli aşamalardan geçerek gerçekleşmiyor. Burada bildiğimiz anlamda tam bir öğrenme süreci var ve bu öğrenme sürecinin temel mekanizması da daha önce anlattığım hepçi bağlantılar. Yani birlikte ateşlenen nöronların birlikte çalışmaları ve belli haritalar oluşturma yeteneği. Bu özelliğin ne kadar anlamlı olduğunu günlük yaşantımızdan, yabancı dil öğrenme çalışmalarımızdan ya da değişik yabancı dillerle karşılaştığımızda karşımıza çıkan bir takım olaylardan hepimiz biliyoruz. Yani bunun klasik örnekleri vardır. Çok bilinen İngilizceden çevrilmiş konuyla ilgili kitaplarda verilen en sık verilen örneklerden birisi Japonların R ve L sesini ayırt edememeleri ve ikisini ne benzer bir ses çıkartmaları. Yani örneğin İngilizce'de rice R ile başlıyor. Rice pirinç tane, pirinç demek. Lice ise L ile başlıyor. Lice ise bit, bildiğimiz asalak hayvan. Bit anlamına geliyor. Dolayısıyla İngilizce öğrenmeye çalışan Japonların çoğu rice yerine lice'a benzer bir şey söylüyorlar. Bit demiş olur. Bu da gülüşmelere yol açar. Fakat uzağa gitmeye gerek yok. Bizim çoğumuz bu konuda değişik deneyimlerimiz mutlaka vardır. Örneğin küçüklüğünde Kur'an'la şu biçimde ilgisi olan, Kur'an kursuna giden ya da işte din dersinde değişik şeyleri Arapçanın grameriyle ilgili belli bilgiler öğrenmek durumunda kalmış herkes şunu çok iyi bilir. Arapçada örneğin 4 tane D, 4 tane Z vardır. Biz bunların hepsine D ya da Z der geçeriz. Ama örneğin bunlar Arap gırtlağına, Arap söyleyişine göre farklıdır. Ama biz bunları çıkaramayız. Niye çıkaramayız? Çıkaramayız çünkü biz annemizin karnındayken bu farklı D ve Z'leri çıkaracak frekanslara alışmamışızdır. Alışmadığımız için istesek de onları çıkaramayız. Onlarla ilgili o frekans aralığındaki sesi çıkaracak hepçi bağlantılar beynimizde kurulmamıştır. Kurulmadığı için de bunu yapamayız. Yani aynı durum örneğin Yunanlarda vardır. Yunanlar bizim Türkçedeki I harfini ya da yumuşak G'yi çıkaramazlar. I'yi söyleyemezler. Onlar I'yi i gibi söylerler. Ama buna karşın biz diyelim Fransızca'da bir R vardır. Böyle dilin ucunu hafifçe titreterek söylenir. Yani o R sesini de biz çıkaramayız örneğin. Çünkü duymamışızdır. Duyamadığımız için o sesi çıkaracak beynimizde gerekli haritalanma oluşmadığı için biz de bunu yapamayız. Bu anlattığım olay sadece dilin fonetik boyutuyla yani ses birimsel boyutuyla ilgili konular. Dil öğrenme ya da dil edinmenin başka boyutları da var. Ama bütün bu boyutları aslında çocuklar bizleri takip ederek, çevrelerini takip ederek ve sürekli tekrarlar yaparak, sürekli deneme yanılma yöntemiyle dili öğrenirler. Yani ve bu dili öğrenme aslında Chomsky'nin ya da onun gibi düşünenlerin söyledikleri gibi bebekler dili hatasız biçimde öğrenirler ya da belli hataları sürekli düzenli bir biçimde yaparlar diye bir şey yok. Bunlar bebeğin konuşulan dili öğrenmesi ve o konuşulan dille ilgili uyaranlara alışması ve o alışmaya bağlı olarak beklentilerine uygun gerçekleşen konuşmalar ortamında bulunmasıyla ilgili bir durumdur. Kısacası şunu anlatmak istiyorum. Bebeklerin dili öğrenmeleri
yalnızca onların zihinsel gelişmelerine bağlı olarak belli dönemlerde belli gelişme aşamalarından geçerek dili kendiliğinden ve kolay bir biçimde öğrendikleri şeklindeki genel kabul doğru değil. Yani bebekler dili annelerinin karnından itibaren yoğun bir çabayla ve yoğun bir mesai harcayarak, yani sayısız kez deneme, yanılma yaparak, bunları kendi içinde tekrar ederek, bu konularda öngörülerde bulunarak, öngörülerinin doğru çıkıp çıkmadığını sürekli kontrol ederek devam ettirirler. Dolayısıyla bebeklerin dili öğrenmeleri bildiğimiz herhangi bir diğer yeteneğin gelişmesinden temelde farklı değildir. Yani daha önce değişik videolarda belli yeteneklerin öğrenilmesi için belli eşiklerin bulunduğundan söz etmiştik. Bunu hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Örneğin diyelim 3 yaşına, 3-3,5 yaşına kadar iki ayak üzerinde yürüme eğitimi verilmeyen, yani eğitimden kasıt bildiğimiz bir ders anlamında değil ama iki ayak üzerinde yürüyen insanları görüp onlar gibi yapmaya çalışmadan hiçbir çocuk iki ayak üzerinde yürümeyi öğrenemez. Yani bu yetenek bile bizde otomatikman gerçekleşecek diye bir şey yoktur. Bildiğiniz gibi buna ilişkin birçok örnek vermiştim. Yani vahşi çocuk, vahşi çocuklar diye girdiğiniz zaman internette bu konuyla ilişkin dünyanın dört bir yanında çok sayıda örnekler var. Yani kurtların, maymunların, başka bir takım hayvanların yanında büyüyen, onlarla birlikte kalan bir takım çocuklar var. Bu çocukların büyük bir kısmına ne iki ayak üzerinde yürüme öğretilebildi, ne de bunlar konuşabildiler. Çünkü bu iki özellik de o özelliklerin gelişmesi için belirli toplumsal ortam, dışsal uyaranlar olduğu zaman gerçekleşebilecek özellikler. Yani kritik eşik geçildiğinde bu özellikler kendini açığa vurmuyor. Peki bu sadece yürüme ya da konuşma, dili kullanmayla mı ilgili? Hayır. Hatırlayacağınız gibi geçmişte örneğin yavru kedilerle yapılan görme olaylarından örnekler vermiştim. Burada da diyelim bir yavru kedi tamamen yatay çizgilerin bulunduğu bir odada büyütüldüğü zaman normal bir ortama konduğunda bu kedi ayakta duramıyordu. Neden duramıyor? Çünkü yatay çizgilere göre beyninde denge, propriosepsiyon dediğimiz yetenek ona göre bir gelişiyor, ona göre haritalanmış oluyor ve dolayısıyla farklı bir ortama girdiğinde kedi normal yürüyemiyor, ayakta kalamıyor. Şimdi bunun gibi bütün bizim duyu organlarımızda gelen verileri işleme kapasitemiz iki şeye bağlı. Birincisi genetik olarak bu işe yatkınlıkla ilgili kritik bir eşik var. Bu kritik eşik eğer aşıldıysa bir daha o özellik kazanılamıyor. Bu işte konuşmada ve görme olayında örneklerinden söz etmiştim. Yani yürüme olayı da böyle. Ama örneğin bazı kataraklı bebekler doğuyor. Katarak biliyorsunuz göze bir perde gibi bir şey iniyor ve bulanık görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Şimdi bu kataraklı olarak doğan bebekler eğer teşhis edilmezse ve tedavisi olmazsa bir süre sonra bebeğin görme hücreleri gelişmiyor. Gelişmediği için o kritik eşiği de geçtikten sonra bebek bir daha göremiyor. Yani bu görme işi tekrar sağlanamıyor. Beynin plastisitesi yani kendini yeniden örgütleme ve yeniden yapılandırma özelliğinin söz ederken bu konuya değinmiştim. Örneğin bu konuda çok çarpıcı ve
acıklı bir örnek de örneğin doğuştan kör olan bazı çocuklarla ilgili bir tıbbi gelişmedir. Daha sonra belli bir dönemde retina göz nakli ameliyatları yapılmaya başlandığında bu çocuklar ve aileleri çok sevindiler. Çünkü gözleri görmeyen çocukların çoğu retinalarında ciddi sorunlar olduğu için göremiyorlar. Fakat retina göz nakli yapılırsa artık görebileceklerini düşünüyorlardı. Büyük heveslerle ve büyük çabalarla bu işte organlar bulundu. Her şey ayarlandı ve bu çocuklara retina nakli yapıldı. Fakat sonuç tam bir hüsran oldu. Çünkü çocuklar retinalarından gelen ışık uyaranlarının kendilerine verdiği acı ve rahatsızlığa dayanamıyorlardı. Çünkü o ışık ve uyaranları işleyebilecek beyinlerindeki gerekli haritalanma, gerekli donanım yoktu. Bu donanım olmadığı için görmeyle ilgisi olmayan beyin alanlarına giden bu uyarılar onları çok rahatsız etti ve bu çocuklar tekrar eski durumlarına dönmek durumunda kaldılar. Yani bir daha göremediler. Çünkü görmeyle ilgili beyinlerindeki ilgili bölümler aslında başka işlere ayrılmıştı ya da başka işlere yönelmişti. Başka işlere yöneldiği için de bu çocuklar bir daha göremedi. Kısaca toparlamaya çalışırsak, bebeklerin dili öğrenmeleri mevcut genel yaklaşımlarda açıklandığı gibi kendiliğinden doğal biçimde ve hızlı bir biçimde gerçekleşmiyor. Bebekler daha annelerinin karnındayken kendi ana dillerini öğrenmekle ilgili bir süreçten geçiyorlar. Bu süreç doğduktan sonra hızından hiçbir şey kaydetmiyor. Bebek birkaç günlükten başlayarak, çevresindeki sesleri duyarak, daha sonra gözünün görme yetisi geliştikçe, duyuları geliştikçe jestlere, mimiklere alışarak bunlarla birlikte kendi dilini öğrenmek için gerekli işleri adım sürekli olarak deneme yanılmalar yaparak, sürekli olarak kendini test ederek bu süreci yürütüyor. Dolayısıyla bebeklerin çok kolay bir biçimde hiçbir şey yapmadan, kimse onlara öğretmeden kendiliğinden dili ve konuşmayı mucizevi bir şekilde öğrendikleri şeklindeki açıklamaların hiçbir temeli yok. Tam tersine olarak bebekler yaklaşık 2-3 yılı bulan zorlu bir mesainin ardından konuşmayı öğrenebiliyorlar. Kuşkusuz bu konuşmanın gelişmesine ilişkin ayrıntılarla ilişkin çok sayıda çalışma var. Fakat daha önce de belirttiğim gibi ben burada belli bir bilgi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren ya da ayrıntılı konuları ele almıyorum. Bu konularla ilgili zaten ayrıntılı bilgilerim yok. Ayrıyeten de bu konulara girmenin benim burada yürüttüğüm araştırma faaliyeti açısından bir anlamı da yok. Ama bu konuya merak duyan arkadaşlar bebeklerin dil gelişimleriyle ilgili son çalışmalara ilişkin belli araştırmalar yaptıklarında gerçeğin bu yerleşik bir takım kaynaklarda söylenen ve ezbere olarak ders kitaplarında yinelenen açıklamalar gibi olmadığını çok kolaylıkla göreceklerdir. Yani insan dili, bebeklerin dili öğrenmesi yalnızca zihinsel gelişmeyle, zihinsel gelişmeye bağlı evrelerin oluşmasıyla ilgili bir durum değil. Yani zaten bu konuyu da daha önce bildiğiniz gibi tartışmaya çalışmıştık. Yani dilin yalnızca toplumsal, kültürel bir edinme süreciyle dilin ortaya çıktığını söyleyen görüşlerin yanıldığını ama buna karşılık işte dilin yalnızca bir zihinsel süreçle birlikte bilincin açılımı ve gelişmesinin bir sonucu olduğunu söyleyen görüşleri de doğru olmadığını söylemiştim. Yani birçok insan hala dili, düşünceyle dil arasındaki ilişkiyi
doğru kuramadıkları için dilin ya düşünceyi ete kemiğe büründürmek için gelişmiş bir yan ürün olduğunu ya da dilin kendisinin düşüncenin ifade edilmesi aracı olarak sonradan gelişen bir yan ürün olduğu gibi iki aşırı uca gidip geliyorlar. Oysa ki konuyu diyalektik bir biçimde, yani evrim teorisinin ilkeleri ışığında dilin gelişmesini uzun evrimsel süreç ve yakın evrimsel süreçteki hem biyolojik genetik gelişmeler hem de toplumsal kültürel değişikliklerle birlikte ele almak gerekiyor. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.